Herkese selamlar. Antik çağlardan günümüze kadar insanoğlu, gezegenimizde var olan sayısız mucizevi şeyi açıklamaya çalıştı. Üstelik çoğu da bilimsel olarak kabul gören konular haline geldi. Tabii tüm bunların yanı sıra halen daha gizemini korumaya devam eden ilginç şeyler de var. İşte bu videoda sizlere bazılarını sunmak istedik. ...1930'larda ilginç bir olay yaşandı. Amerikalı psişik olduğunu iddia eden bir adam ortaya çıktı. Bu adam Edgar Sayce isimli kişiydi. Oldukça garip özellikleri vardı ve transa girerek birçok yere gidebildiğini, birçok kişinin zihnindeki bilgiyi alabileceğini iddia ediyordu. Kendisiyle birçok denemeler yapıldı ve denemeler sonucunda doğru söylediği anlaşıldı. Edgar Sayce astral seyahat yapıyordu ve önemli bir iddia ortaya attı. Amerikalı bilim insanları kayıp Atlantis şehrinin izini yıllardır arıyordu. Videomuzu izleyerek bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size her akşam 20.00'da bu ve benzeri videolar yayınlayarak bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve yeni video yayınlandığında anında haberdar olmak için bildirim butonunu açabilirsiniz. Hadi gelin şimdi videomuza devam edelim. Psişik Edgar Sayce yaptığı astral seyahatte Atlantis şehrini Bimini yakınlarında buldum. Orayı kontrol edin. Kalıntıları bulacaksınız diyordu. Ve ısrarla bilginin doğru olduğunu söylüyor ve oraya astral olarak gittiğini ifade ediyordu. Bu arada yeri gelmişken bizim de bir astral seyahat kursumuz olduğunu hatırlatmak isteriz. www.kursdeposu.com adresine girerek astral seyahat kursumuza göz atabilir, bu eşsiz deneyimi siz de yaşayabilirsiniz. Uyku halindeyken kehanetlerini sıralayan Edgar Sayce, yaptığı kehanetleri hatırlamıyordu. Bu yüzden yanındaki yardımcıları bunları not almaktaydı. 18 Mart 1877'de Kentucky'de doğan, 3 Ocak 1945'te Virginia Beach'te yaşama gözlerini yuman Edgar Sayce'in kehanetleri, Mısır piramitlerinden tutun da 3. Dünya Savaşı'na kadar geniş bir yelpazede. Edgar Sayce şifacı ve kahindi. Kehanetlerini uykuya benzer bir trans halinde söylüyordu. Bunun için kendisine uyuyan kahin lakabı verilmişti. Mısır piramitlerinin M.Ö. 3500 yıllarında değil de çok daha eski zaman olan M.Ö. 10.500 yıllarda Atlantisliler tarafından yapıldığını iddia ediyordu. Atlantis'e göçmenlerin yanlarında getirdiği kayıtları Mısır'dan ayrı olarak başka yere taşımak istediklerini, ancak son bir karar gereği kayıtların piramitlerde olduğundan bahsetmişti. There are many who would not heed the word of God. Yes. Yes, there's many there that won't even see what's so close to their nose. Well, Yapmış olduğu transların neredeyse %80'i Atlantis hakkındadır. Yani Edgar Sayce'in Atlantis'e özel bir ilgisi bulunuyordu. Atlantis henüz suların üzerine çıkmadığını ve ileride bir gün çıkacağını söylemiştir.
Atlantis'in ise Bimini yakınlarında bulunduğunu söylemesi üzerine ve yeniden daha detaylı bilgi vermesini istemişlerdir. Edgar Sayce tekrar astral seyahat yaptı ve bölgeyi yeniden tarayarak daha detaylı bilgiler sunmuştu. Bazı kişiler dalış yaptılar ancak o günün şartlarında geniş bir arama yapamadıkları için elleri boş döndüler. Tarih 1930'lu yıllardı. Yaklaşık 30 yıl sonra Manson Valentin ismindeki bir kişi bölgede dalış yaparken tamamıyla rastlantı olarak denizin dibinde günümüzdeki kaldırım taşlarına benzer 700 metre boyunca uzanan nizami şekilde dizilmiş kalıntılara rastladı. 1968 yılının Eylül ayında Bimini isimli bölgenin kuzey tarafında yani Paradise Point isimli bölgede Valentin'in çalışmaları ile önemli bir keşif yapılmıştı. Bilim insanları dalgıçların yardımı ile bölgede araştırma yaptığında tıpkı Edgar Sayce'in 30 yıl önce söylediği gibi denizin dibinde çok düzgün ve nizami şekilde yerleştirilmiş 700 metre boyunca uzayan taş bloklar buldu. Bu buluş herkesi şok etmişti. Çünkü Edgar Sayce haklı çıkmıştı. Tam 30 yıl önce bölgeyi işaret etmiş ancak günümüzde de olduğu gibi bunlar komplo teorisi, bunlar boş iddialar diyenleri yalanlar vaziyette haklı çıkmıştı. O günden sonra Atlantis kalıntısı olduğu iddia edilen bu taş blokların bulunduğu yere Bimini yolu ismi verildi. Bugün birçok kişi halen tam olarak açıklanamayan bu olayın nasıl yapıldığına dair fikirler yürütmeye devam ederken kimileri bu kalıntılara kayıp uygarlığın izi diyor, kimileri ise doğal yollarla oluşmuş deniz tabanının derinleşmesi diyor. Ancak birçok bilim insanı taş blokları incelediğinde 3500 yıl önce yapıldığını, dünya üzerinde ulaşılabilen hiçbir bölgede doğal yollarla oluşan ve Bimini yolundaki bloklara benzer izlere rastlamadı. Üstelik Bimini yolundaki bu taş bloklarsa günümüzdeki kaldırım taşları ile neredeyse benzer şekildeydi ve doğal olarak bu kadar nizami taş kümesinin oluşması mümkün görünmüyordu. Bu da hem esrarengiz bir kişilik olan Edgar Sayce'in yeteneğinin kanıtı sayılırken hem de deniz dibindeki taş blokların Atlantis olmasa bile başka bir uygarlığa ait olduğunun kanıtı sayıldı.